Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum modelimin yapımına. Evet, kenar işlemine, kenarlarına şu şekilde giriş yapıyorum ve sarma tekniği dediğim teknikle devam ediyorum arkadaşlarım. Bakın, bu ipimi buradan alıyorum. Arkadan hemen hepsinden olmak üzere bakın şu şekilde altta kalacak şekilde çeviriyorum bu kısmını. Bakın bu şekilde çeviriyorum. Şimdi sadece şu bir kareyi anlatsam yeterli olacaktır. Şimdi buraya geldikten sonra tabi buraya gelmiş oluyoruz. Buradan devam etmek istiyorum. Şu şekilde halı kaydırmazımı çevirdim arkadaşlar. Ve hemen üste gelen, yani kenar kısmını birazdan burada göstereceğim ben size. Bu kenar kısmı olarak düşünün. Hemen şöyle içeriden giriş yaptım. Ve bu şekilde diğer tarafa kadar geçiyorum. Şimdi şöyle bakın, alttan bir tanesinin yanından hemen ikincisinden çıkartıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Üste geliyorum aynı şekilde, alta geliyorum aynı şekilde. Ve iki tane yer atlıyoruz arkadaşlar. Böyle daha diri diri dursun diye. Şimdi sona geldim bakın. Diğer tarafta da aynı bu şekilde yapacağız. Şöyle giriş yaptım alttan ve çekiyorum. Buradan arkadaşlarım tekrar şöyle bir daha giriş yapıyorum ve şu kenardan giriş yaptım. Diğerinden de aynı şekilde giriş yaptım. Bu kenarlar biraz zor kapanıyor arkadaşlarım. Şöyle tutun, şu şekilde çevirin ve üstünden atlatıp iğneyi şöyle bu köşe kısmını bu şekilde yaparsanız bakın kapanıyor. Şimdi burayı yine kapatmak için hemen şöyle geldim. Bir tane daha buraya kenar olduğu için arkadaşlarım şöyle kapatıyorum. Ve tekrar geri dönüyorum. Üstünden geçmiş oluyoruz bu böylelikle. Ve yine en son yapmış olduğum yere kadar getirdim. Şimdi devam edeceğim. Buradan buraya kadar çevirerek devam edebiliriz arkadaşlar. Bakın şu şekilde ipimiz de bitiyor. Şöyle hemen buradan da giriş yapalım. Şimdi ipimizi bitirdiğimizi farz edelim. Yani tamamladık çünkü yeni ip takacağız. Şöyle arkasından geçirdim ve bunu kesiyorum. Hiç başlamadan bu şekilde kenarını yaparak da devam edebilirsiniz arkadaşlarım bu arada. Düğüm atmıyorum. Şöyle arkadan giriş yapıyorum ve şu yerlerimden geçirerek şu şekilde çevirerek buraya geçiyorum arkadaşlar. Ve yavaş bir şekilde çekiyorum şöyle. Fazlalıklarını keseriz arkadaşlarım. Şimdi geri dönüyorum. Bu kısmı tamamlamam gerekiyor. Kenardaki şu yeri yapacağız arkadaşlarım buraya. Şimdi buraya geldik. Bu şekilde tamamladık kenar kısmını. Hemen bir üste çıkıyorum. Şu şekilde alıyorum ve birinci yeri yapıyorum. Bu şekilde 5 tane ilerleyeceğim. Alttan da aynı şekilde arkadaşlarım. Bakın buradan almıştım. Şuradan giriş yapıp hemen yanından alıyorum.
şekilde şöyle düzeltelim biraz. Şimdi beşinciye geldim. Beşinciden yukarıya çıkmam gerekiyor. Hemen şu şekilde giriş yapıyorum. Çektim ipimi ve çeviriyorum arkadaşlar. Hemen yanındakinden şu şekilde alarak aynı yerden tekrar çıkacağım için burası sökülmesin, hani bozulmasın diye tekrar geri döndüm. Aynı yerden çıkıyorum. Ve bu şekilde çevirebilirsiniz. Ve yukarıya bir sıra daha devam ediyorum arkadaşlarım şöyle. Şimdi burayı son olarak buradan giriş yapıyorum ve tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ipimizi hemen arkaya çevirelim. Bu fazla ipleri dediğim gibi sonra kesebiliriz. Şimdi arkadaşlarım burayı tamamladıktan sonra evet, şimdi ipimi alttan geçirdim şöyle ve buraya 5 tane bu yerden tekrar yapacağım ve şu kısmı yapmış olacağız. İki karemizin arasına şöyle hemen bir üstten çıkıyorum. Şu şekilde denk gelecek yerde ve 5 tane yine bundan yapıyorum arkadaşlarım. 4 ve bu da 5. olmuş oluyor. Şimdi yine alttan çektim. Hemen bir tane şu şekilde takıyorum ve tekrar buradan çıkartıyorum. Diğer 5 olanı yapıyorum arkadaşlar. Ve sonunda burayı da tamamlıyorum bu şekilde. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın karemiz oluştu. İçini yine aynı şekilde diğerlerini nasıl yaptıysak o şekilde tamamlayacağız. Şöyle bir önce ipimizi geçirelim, tutunalım. Şimdi şuradan giriş yaptım. Bir üstten bu şekilde en altta şurada yaptığımız işlemi aynısını burada da yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bu arada arkadaşlarım benim bu aradaki yerlerim 11 tane 11 olarak yapmışım. Halı kaydırmazımın boyutuna göre. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Dediğim gibi 10, 15, 20 hatta çok daha büyük yapacaksanız daha büyük kareler daha fazla da çıkartabilirsiniz. Aradaki 5'leri de aynı şekilde arkadaşlar. Onları da yani şu kısmı da daha kalın yapabilirsiniz. Daha ince 3 tane falan olur. O da çok böyle gösterişli olmaz diye düşünüyorum ama yine tercih size ait. Şimdi bakın buraya geldim. Buradan hemen yukarıdan şunun dibinden giriş yapıyorum ve tersine bu tarafa çıkartıyorum. Ve üstten devam ediyorum yine. Aynı şekilde aynı yerden. Son yere geldik. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve arkadan tutunarak evet, şimdi tamamladık. Burayı da ipimi arkadan tutunduktan sonra kesiyorum.
Evet arkadaşlarım, böylelikle bakın tamamlamış olduk. Arkadaki fazla ipleri kesebilirsiniz. Evet, bu videomda da sizlere görmüş olduğunuz bu desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlattım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.